Herkese merhaba, ben Tanem. Yıllardır konuşuyorum, anlatıyorum, sunuyorum ve bu yaşam yolculuğunda birbirinden kıymetli isimlerle de yollarım kesişti. Kimi çok güzel dostlarım, arkadaşlarım oldu ve baktığım zaman bir seyirci olarak kamera arkasından ya ne kadar daha çok şey var anlatacak, ne kadar daha çok şey var paylaşacak ve sen aslında neymişsin dediğim bir arkadaşım var yanımda. Elçin Sandım. Evet efendim. Hoş geldin Elçin. Hoş bulduk efendim. Elçin sen gerçekten yani tanımayana biraz böyle sınırları daha net çizilmiş, daha duvarları, Soğuk. mesafesi olan, soğuk, ürkek bir ceylan ama sosyal medyada bir aslan. Aslan. Diyebileceğimiz çok özel bir isim ve son zamanlarda daha çok birlikte vakit geçirebildik. Bugün o yüzden seninle konuşmak için ayrıca çok heyecanlıyım. Çünkü ben bambaşka bir Elçin tanıyorum. Ve o Elçin'i sevgili seyircilerimizle tanıştırmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yıllar önce Elçin'in yine böyle patlayıp parladığı bir süreçte bir reklam yüzüydü ve onun lansmanını birlikte yapmıştık. Yeni bir gün, yeni bir sen çok istersen. İşte yani bu böyle sahnede büyüyen, ekrandaki Elçin'i görseydiniz orada kalabalığın karşısında Küçük bir yavru kedi. küçük minik bir Bambi gibiydi ve hem de onun naifliğin, saflığını hiç unutmuyorum oradaki. Şimdi İzmir'de doğmuş, kıpkırmızı, kıpkızıl saçlarıyla sadece büyük ihtimalle herhalde okulunun değil mahallenin ve şehrinin de nadir kırmızı saçlarından biriydin değil mi? Bir de şey yani hani çocuk olunca tabii daha da ilgi çekiyor. Çünkü kırmızı beyaz koşturuyor sürekli. İnsanların ilgisini çekiyordu. Bir de çocukluğumdan itibaren biraz böyle bir değişik mi diyeyim? Bir tuhaf mı diyeyim? Nevi şahsına münhasır diyelim. Çok naifsin. Sağ ol. Biraz tuhaf bir çocuktum. O yüzden ekstra bir ilgi çekiyordu. Böyle garip şeyler yaşadım tabii o yüzden ama ya çocuk için biraz acı verici olabiliyor yani. Benim çirkin anılarım da var tabii ki yani. Hani işte Çinlisin, Elçin. Çin'e doğru gider. Benim adım Tanem olduğu için ben de çok çektim. O zaman hiçbir tanem yoktu. Of. Sürekli İbrahim Tatlıses'in şarkısı söyleniyordu bana. Her sınıfa girdiğimde, her çıktığımda yani böyle hep o tanemle ilgili espriler bitmez bilmek bir şey. Peki o ilgiyi seviyor muydun? Yoksa çünkü kimi farklı olmaktan çok beslenir ve mutlu olur. Kimi de farklı olmayıp kalabalıklar içinde biraz kaybolayım ister. Ben hiç karakterime uymayan bir meslek sahibi oldum. Tesadüfen diyeyim. Normalde ben opera okumuş bir insanım. Oralara gideceğiz. Evet. Ama şeyin farkında değildim. Ben zannediyorum ki çocukluğumdan beri kızıl ve beyaz olduğum için ilgi var ya, bana hani ekstrem bir ilgi gibi gelmiyordu. Zaten bu benim hayatımın, doğalımın içinde. Ve çocukluğumdan beri sen bir gün ünlü olunca atıyorum işte benim sansasyonel bazı bir takım fotoğraflarım var. Bunları basına vereceğiz, göreceksin falan diye dalga geçiren bugün kişi. vereceğiz onları biliyorsun. Ne? O fotoğrafları. Hayır. Benim Bugün ya. onları paylaşacağız. Aman bak ne biliyor musun? Gençlere, insanlara umut ışığı olur. Elçin çocukluğunda daha yaşlı duruyor. Evet. Ya bir insan Olgun bir ruh diyelim. babaannesiyle çektirmiş gibi yanına. Daha çok korkunç fotoğraflarım var da Allah'tan onlar piyasada değil. Belki bilmiyoruz biz. Bilmiyorum. Burada Her çok an büyük bir ekip çalıştı bunun her için. an bir şey çıkabilir. O zaman bu kadar konuştuk. Müsaadenle birkaç tane de fotoğraf paylaşalım diyorum. Sizindir efendim. Mesela bu fotoğraf. Oh my God. Ne söyleyebilirsin bunun için? Ruhum yaşlı. Ne söyleyebilirsin? Yani şey gibi bir böyle sanki bir partinin lideriymişim de hani yıpranmışım gibi. Hayat seni yormuş Yormuş birazcık. gibi. Ve şu anda yani yaşını bildiğim için inanılmaz. Hala benim için yani 20 yaşındasın Elçin bu arada. Ya çok teşekkür ederim. Bunlar Gerçekten herkes hani bu düşünüyor. bir tık abartmış olabilir. Hiç abartmıyorum. Kızıl saçlısın, bembeyaz tenlisin, biblo gibisin. Ay. İzmir'de doğmuşsun, Mersin'de opera okuyorsun. Zaten kim opera okur? Yani orada bile aslında çok az tercihler arasında olan bir durum. Ve bütün bunlar içerisinde opera okumak bu arada çok güzel bir şey. Yani şey demek istedim, herkesin yapabileceği bir şey değil. Annem de seni gibi düşünüyor. Yani riskli bir şey. Eğer yaşam hele kaygıları içerisindeysen, şansın çok etkisi olan ve ülkemiz çok opera dinleyen bir ülkede değil. Sana şöyle söyleyeyim, ben bu kararı verdiğimde çok küçüktüm. Yani ben bildim bileli kendimi şuna hazırlıyorum. Sanatın bir kolu olacak ama ne olduğunu bilmiyorum. Opera şundan dolayı olmuş oldu aslında. Ben müzisyen olmak istiyordum bir noktada. Keman çalıyordun. Enstrüman çalmak istiyordum. Yok hiç keman memar hiçbir şey yok. Ama müzisyen olmak istiyordum. Ama müzisyen olmak bak bunu yapacağım. Ama müzisyen olmak. Ama ben bunu müzisyen yapacağım falan derken tabii bu arada ben annesi babası boşanmış, işte annesiyle yaşayan küçük bir kızken bazı şeyler olmuyor yani olamıyor. Enstrümana çok küçük alıyorlarmış. Biz bunu sonra öğreniyoruz. Artık yaşım şeye geldi. Ancak opera okuyabilirsin. Hani bir müzikse. Aslında şartlar seni operaya doğru götürdü diyebiliriz. Şartlar götürmedi. Ben manyak gibi takmışım. Yani sanatçı olacağım ben. Başka bir opsiyonum yok. Ve ailemin öyle bir durumu yok. Yani normalde ne olur? Bir çocuk gider
okur, bir işe girer, çalışır yani normal zamanda. Girip çalışması lazım. İnatla opera okuyacağım, işte onu yapacağım, müzik okuyacağım diye direttim. Allah'tan ki teşekkür ediyorum buradan aileme. Hayalin arkasında durdun. Kimse de sorgulamadı bu çocuk manyak mıdır? Zaten durum ortada. Hani ne sanatı ne şeyi. Sadece annem şey dedi. Anneciğim buradan çıkınca işinin olmayacağını biliyorsun değil mi dedi. Dedim biliyorum. Ama dedi senin isteğin devam et. Ki ben operayı eğer kazanmasaydım biz Kanada'ya yerleşiyorduk bu arada. Biz seni Elizabeth diye zaten bence yine izlerdik bir yerde. Bilmiyorum ki hayat kim bilir ne getirecekti ama yani şu an aslında bu mesleği yapabilmemin ekmeğini de tabii ki operadan yemiş oldum. Kesinlikle. Peki ama bu süreçte nasıl keşfedildiğini de sormak istemiyorum. Ne sormak istiyorum biliyor musun? Ne? Sen ne zaman ve nasıl kendini keşfettin? Tam anlamıyla ne zaman? Tamam galiba ben bu yolda yürüyeceğim. Doğru bir karar aldım. Doğru bir seçim yaptım. Ve okey dediğin süreç hangisiydi? Tabii her başlayan için ilk başlarda önce zaten işi algılamak, işe adapte olmak bir zaman alıyor. Benim gerçekten ben artık bu işi yapıyorum demem başladıktan çok sonra oldu. Öyle mi? Evet. Bazı noktalarda ben gerçekten öyle bir kırılıp değişime uğruyorum ki yılanın kabuk değiştirmesi kadar hani atıyorum, buraya geçiyorum, atıyorum, başka bir yere geçiyorum ve bu hala devam ediyor. Çok güzel. Ömrümüz sonuna kadar da muhtemelen devam edecek. Çünkü hayatına her yeni eklenen şeyle birlikte bir değişim başlıyor. O yüzden ben o nerede başladı, nerede bitti bazen kestiremiyorum ama en büyük değişim nerede oldu dersen 27-28'li yaşlarımda bir şey kafası geldi ve o anda çok kırılıp aslında şu anki halime gelmiş oldum. Yani hepsi acaba geçici gibi mi hissettiğin bir dönem oldu mu? Yani şeyi bilemiyorsun ki öyle enteresan bir sektör ki yani her işin zorluğu gibi buranın da zorlukları var. İşte dediğin gibi şans, yetenek, biraz bir şeylerin de yardım etmesi lazım hayatta sana. Benim çok şükür şansım da yaver gitti. Ben de bunun için elimden geleni yaptım. Tabii ki tamam artık yapıyoruz dememiz bizim bitmez yani. Benim bitmedi. Benim kendimi bulma sürecim de bitmedi. Ben her gün gerçekten başka bir kafaya girip yeni bir şeyler öğreniyorum. Ki şu an 39 yaşındayım. Bunu zaten konuştuk. Bu arada çok üzülüyorum. Oğlum Peki, horluyor ya. Oğlum horluyorsun kalk. Dışarıda mı? Dışarıda. Ben bugün çocuklarımla geldim. Gördüm. Çok Malum. güzel. Gel. Çerkezlikten bahsedersek sence hayatının neresinde, ne kadar etkiledi? Kültürel olarak oradaki müzik ve bazı folklorik yapılar operaya benziyor. O yüzden muhtemelen kendimce hep öyle bir şey bulmaya çalışıyorum. Ailenin belki okey demesinin bile altında bu olabilir mi? Olabilir acaba? çünkü onlar çok alışkın. Ben 5 yaşından beri sahneye çıkıyorum aslında teknik olarak. Onların düzenlediği gecelerde, organizasyonlarda. Böyle harika geceleriniz var değil mi? Evet, bizim böyle kabile buluşması gibi çok Peki güzel. sadece Çerkezle evlenir doğru mu? O şey gibi bir şey. Her Olursa iyi kültürde olur. vardır. Evet. Yani olursa iyi olur. Hani devam etsin ama hiç öyle hani katı, no asla olmaz gibi bir şey yok bizde. Peki. Sadece akraba evlilikleri bizde çok hoş karşılanmayan şeyler. Karşılanmasın zaten. Evet. Ama bayağı bir gelenekler var orada. Var ama bende bile var. Benim küçük kuzenlerimde bile var. Çünkü biz böyle yetişiyoruz, böyle yetiştiriliyoruz. Ben hatta arkadaşlarım mesela eve geliyorlar. Sana belki yapmış bile olabilirim bilmiyorum. Masadan kalkılacağı zaman müsaade istiyorsun. Artık çünkü o kalkma oturma o kadar fazla oluyor ki. Evet, Hani otur ne kalk, olur otur kalk. kalkmayın. Hani ben bir gidip geleceğim. Mesela kahve ikram edildiği zaman bu bir şeydir yani fikstir. Arkanı dönüp çıkamazsın. Geri çıkarsın. Peki Elçincim şimdi bu Türkiye'de dizi, film, reklam sektöründe bir takım böyle kalıplar var. Belki bunlar yıkıldı ama bir takım klişe inanışlar vardı. O Evet. da kızıl saçlı ve sarışının genelde kötü rolleri aldığı. Evet. İşte bir şampuan, saç ürünü Türkiye'de satabilmesi için sarışın ya da kızıl saçlının pek tercih edilmediği vesaire vesaire gibi bir sürü şey. Evet. Aslında bütün bunları da yıktın. Ama yıkmak için çok çabaladım. Bu çabandan bahsedelim o zaman. Bir süre o kadar arka arkaya kötü karakter gelmeye başladı ki dedim ki bu böyle olmayacak yani ben hayatım boyunca çünkü hani 2-3 kere bunu tekrar edersen üstüne yapışıp kalma durumu oluyor ya. Ben buna inanmıyorum bu arada çok ama oluyor ister istemez hep öyle işler gelmeye başlıyor. Ama yani bu kaygılara sahip olman çok normal. Herkes bu aslında kaygılara sahip. Dedim ki hayır oynamayacağım. Ve risk bu. Çünkü daha yeni başlamışım. Sen daha kendini ispat etmeden çok iş reddedebilecek bir durumun olmuyor. Öyle bir lüksün de yok. Yok değil mi? yani sen daha bir ol da derler adama yani. Bir süre gerçekten kabul etmedim. Direndim. Ve bu arada gerçekten bunun bir şakası yok. Açık söylüyorum. Oyuncular başladığın dönemler gerçekten kiranı, kredi kartını falan artık ödeyemediğin dönemler oluyor. İşte onu diyorum öyle bir lüksün de
yok aslında. Yok, hiçbir lüksüm yok ama idealizmim var maalesef. Kiralık aşkla birlikte bu şey kırıldı. Kızıl, sarışın, açık tenli kadınlar da Tatlı, iyi sevimli ve olabilir. tatlı, iyi olabilirleri orada. Şimdi bak televizyonda aç mesela bir romantik komedi gör. Netflix'in zorunlu kastı gibi. Mutlaka bir kızıl sıkıştırılıyor araya. Artık algı oraya döndü. Sevimli kız dendiği zaman kızıl, hemen kızıl yani. Bu benim için kendi adıma mücadeleydi. Ama ben kazandım. Kazandın gerçekten. Evet, ben kazandım. Peki sokakta ya ben galiba bayağı tanınıyorum falan deyip Asıl ünlülük dediğin şeyi Kursiyette Şura vardı. O zaman bir böyle çünkü o benim ilk böyle daha görünür. konuşuyordu ama o zaman. Bir de ikinci kadın oynuyorum. Daha hani görünür olduğum bir iş yok. Aslında ilk görünürlük ikinci kadın o iş. Sonra artık. Güzel bir işti ama. Güzel Bir bir de işti. Türkiye'de değildin aslında. O yüzden Ekip o de anki güzeldi. şöhreti de evet tabii ki. Ekip de çok O güzel. anki şöhretini de anlamamış olabilirsin. Yok Çünkü ben Türkiye'deydim bu arada. Onlar Rusya'ya gidip Sen orada geldiler. değil miydin? Ben Türk tarafını oynadığım, Kırımlı'yı oynadığım okey. için biz Türkiye'de çektik. Benim için önemli bir işti yani. Ve tabii Büyük ki bir işti. dediğin gibi fiziksel özelliklerinden dolayı da çok çabuk da göze zaten batıyorsun. Ben de Acun Firardel'e tabii 2 yıl üzerine Survivor, Fear Factor hep Türkiye dışında çalıştığım Evet. için az da olsa tabii ki seninle kıyaslanacak bir şöhret ve popülarite Aşk değil olsun. ama hani bambaşka bir şey dizi. Çok ayrı oyunculuk. sektörler bir de. Ama ben de çok şaşırmıştım. 3 yıl sonra falan anlamıştım. Yani beni tanıyor insanlar olmuştum. Sen çünkü Amerika'da. Hiç Türkiye'de değildim Evet. çünkü hep çekimlerde dışarıdaydım. Biz burada algılayamıyoruz, seni algılayamaman Ben çok hiç normal algılayamadım. yani. Acun da sağ olsun hiç çaktırmadı. Bir mesaj at tanem ünlü oldun. Şimdi tabii biz böyle konuşurken ekrana da çok güzel görüntüler geliyor, fotoğraflar geliyor, üzerine konuşuyoruz, akıyor ama öyle bir geçer zaman ki aslında çok spesifik bir rol var. Yani bembeyaz tenli, kızıl saçlı, İtalyanca biliyor, piyano çalıyor falan. Seni tanıdıktan sonra bu rolü birazcık sana göre mi şekillendirdiler yoksa böyle bir rol yazıldı ve gerçekten seni nasıl bir şey oldu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Tam olarak öyle oldu. Gelen brief, orijinal kızıl, beyaz tenli, İtalyanca bilen, piyano çalıp Bu iş şarkı olmaz söyleyebilen. demişler. Sen böyle birini bul. Ha çünkü yani bilmiyorum bu arada var mı? Hani şimdi kimseyi de şey yapmayayım ama yani çok zor yani bu bütün şeylere bir anda sahip olmak zor. Her şeyden birer tutan bulursun da. İtalyancan nereden var? Biz operada sağ olsun çok tatlı bir Dilaver hocamız vardı. Şahane. Görürse selamlar. Çok sevdim onun sayesinde. Hatta şu oldu. Üniversite bitti. İtalyanca yarım kaldı tanem. Ne yapacağım ben bu kadar öğrendiğim bilgiyi? Ne olacak şimdi bu Çöpe mi İtalyan? atacağım yani? Bu kadar emek vermiş. Thank Afiyet you. olsun. Teşekkür ederim. Yani onlar da inanamamıştır bence. İtalyanca var, kızıl saç var, Var. beyaz ten var, piyano var, dans var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok zormuş. Tamam bunlar var da. Sende kamera bilgisi yok, oyunculuk yok. Nasıl yok? Yok ilk işim benim o. Hayatımda ben bu arada en başa dönüyorum. İşim, karakterim çok tezat. Ben daha kaçan, kapanan, fotoğraf çekilmekten çok hoşlanmayan, Evet. çok böyle hani bir insanken şu anda işim tamamen Sadece bu. bu. Peki evet sosyal medyayla da enteresan bir ilişkin var. Bir kere sosyal medyada müthiş fanlarım var. Ama bir yandan da o kadar yoksun orada. Bu eski geleneksel PR inancında şöyle bir şey vardı. Çok gözükme, çok anlatma. İnsanlar merak etsin. Yani güzel gereklilik olsun. de yoktu. Çünkü sosyal medya olmadığı için zaten ister istemez gizemli bir yerde duruyordu. Şu an o gizem kalktı. O duvar kırıldı yani. Sen peki ne yapmak istiyorsun? Ben seviyeli bir ilişki yürütmek istiyorum mümkünse. Yani medyayı seviyorum ama esiri olmak istemiyorum. Yani ben hatırlıyorum ilk zamanlar Twitter ve TweetPic diye bir şey vardı. Evet, Fotoğraf koyardık falan fotoğraf ama koydunuz. ben o dönemde bile yazılanları çok ciddiye alıyordum. Yani keşke o kadar almasaydım dediğim çok zaman var ama. Kesinlikle ama de var değil mi? Sen şu an anlıyorsundur. Biri hakkında bir haber çıktığında veya bir şey olduğunda Diyorum. ne kadar takmıyor görünsek de Tabii bir ki. şekilde hayatının bir yerinde sonradan da olsa onun efektini görüyorsun. Kesinlikle görüyorum. Ben Ve hepimiz insanız doğal olarak. Tabii. İnciniyoruz, kırılıyoruz. Hayatını bilmeyen biri bilemezsin. Öyle bir laf eder ki gider senin acına en dokunur. acına, evet. Seninle ilgili 100 tane şey okuyayım, gülüp geçeyim. Çünkü biliyorum Elçin'i. Evet. Ama kendimle ilgili yazıldığında nasıl olur ama niye ben böyle mi hissettirdim, böyle mi düşünüyorlar, başkaları da mı böyle mi düşünüyor acaba? Hiç kimse düşünmüyor. Çünkü o empati yani başkalarına ne hissettiriyorum empatisi. Bende de çok fazla var ama bence biraz yaş ilerledikçe orayı daha kontrol edebiliyorum. Çok empati kuruyordum eskiden ve çok yıpranıyordum. Şu an biraz daha böyle sakin kalmaya çalışıyorum. Çünkü her şeyle empati kuramam. Mesela ben senede 2 linç yiyordum.
Ama sen Ölmem lazım benim. sık sık trending topic de oluyordun bir dönem. Evet, çünkü Hissettiklerini ve düşündüklerini ya sakınmadan mesela diyorlar ki söylüyordun. tanem, katılıyor musun buna bilmiyorum. Diyorlar ki oyuncu, sanatçı siyasete karışmasın. Bence tam olarak da Ya onunla ben bu konuşması. ülkenin vatandaşıyım ve sesini yükseltecek birileri varsa mümkünse de zaten bu insanlar yapmalı. Biz siyasete girmiyoruz ki. Evet. Ben kalkıp parti lideri gibi konuşma yapmıyorum ki. Ben fikrimi paylaşıyorum. Ne düşünüyorsam onu paylaşıyorum. Bu da benim anayasal hakkım. Bravo ya. Yani mesleğimle ne ilgisi var konunun? Evet, Ve ben hiçbir bunun alakası için yok. gerçekten herkes bilir işte, benim çevremde de bilen bir sürü insan. Avukata bile vermedim kimseyi. Uğraşmadım bile. Ama bu arada ölüm tehditleri, onlar buna, hani küfürler, kıyametler hiç umuruma bile takmadım. Çünkü gerçekten doğru bulmuyorum. İfade edilmesi gereken şeyler varsa mesleki olarak her şey bir kenara. Ben bu ülkenin vatandaşı olarak ifade etmeye devam etmek Vatandaşı istiyorum. olarak ve bence sanatçıların ve popüler isimlerin, ben bunu sadece politik ya da siyasi bir fikir. Biz birinin propagandasını yapmıyoruz. Evet, beyan etmekten öte bence iklim kriziyle ilgili, çevre Her kirliliğiyle şey. ilgili, hayvan hakları ile ilgili, yani senin 25 milyon takipçin ya da herhangi birinin varsa 5 milyon, 25 milyon. Senin kullandığın bir makyaj malzemesi ya da giydiğin bir kıyafet bu kadar bir kitleyi etkiliyorsa Evet. bu gücünü nasıl olur da iyiye ya da farklı bir şeye kullanmazsın? Kullanmazsın. Yani geçiyorum siyasi olanları. Evet. Bir yere dokunmak istemez mi hiç Evet, insan? o gücü kullanmak zorundasınız bence. Yani bence de öyle ama işte süreçler pek öyle gitmediği için şey demeye çalışıyorum. Yani biz çok aslında alışkınız ama bir o kadar da alışkın değiliz. Elçincim, güzelce oturduk, konuştuk. Şimdi artık gerçekleri konuşalım. Hanım nereye kadar? Yani senden de bunu bekliyorum. Şimdi arka arkaya sana sorular soracağım. Tüm saflığınla, filtresiz ve net olarak cevap bekliyorum. Yaşamayanlar. Soru ne? Neden mi? Ne düşünüyordun? Amacın neydi? Ve şimdi ne düşünüyorsun? Amacım o zaman böyle Netflix'in falan daha yeni çıktığı, dijitale daha yeni işlerin yapıldığı dönemde ben şunu düşündüm. Muhtemelen bir süre benim gibi iş yapan oyuncuların şöyle bir korkusu oluyor. İlk yeni bir şeylere başlarken aman abi şimdi ben risk almayayım. Dur birileri yapsın da falanlar var. O birileri benim. Ben denemeyi seviyorum, risk almayı seviyorum. Ama sonrasında birileri gelsin, buna cesaret etsin, daha iyileri yapılabilsin diye aslında biraz, yani burada kendimi Kendini hiç feda şey et. yapmayacağım. Evet, biraz öncülük yapmak istedim. Aslında bunu da yaparken dedim ki bu muhtemelen kötü olacak. Yani vampir kültürü zaten yabancıyken bir de daha da yabancılaştırarak yapmak işi şeyinden çıkartıyor. Bu arada Komediye çevirseydiniz çok tatlı olurdu. ben onu bile düşündüm yani. Ya gelin bu absürt komedi tarzını Aynen. yapalım. Bu yer yani ki işin doğası da oraya o kadar uygun ki. Prens yani. Evet. Ciddi ciddi bir şey, hikaye anlatıyorlar ama komik. Çünkü absürt komedi. Böyle olsaydı çok güzel olacaktı. Ve bence orada verilen kararlardan kaynaklı bir olmamışlık var. Hayko Cepkin'in de olduğu harika bir müzikalde oynadın. Bu arada Hayko Cepkin'le birkaç ay önce bir televizyon programında birlikte konuk olduk. Bu kadar tatlı bir insan, Evet. bu kadar komik bir insan. Gerçekten çok özel. Yani o nerede olursa ben isterim olmak. Yani inanılmaz, bilmiyorum, yakından sen çok Aynen. tanıyorsun. Biz de yani. Müzikal serüvenini dinleyebilir miyim? Senin Tabii. için nasıl bir deneyimdi? En önemlisi ne biliyor musun? Kırılma noktalarını konuştuk ya. Bu da benim bir kırılma mi? noktalarımdan biri. Çünkü genelleme yapmayayım ama çoğu konservatuvar mezunu insanda okuldan gelme bazı baskılardan küsme oluyor. Benim de aslında mezun olduğum tarafa küsmek gibi bir, küsmek de demeyeyim de kırılmışlığım vardı okul zamanından. Çünkü konservatuarların daha özgür yerler olması gerektiğini düşünüyorum ama bir memuriyet sistemi işliyor. Bence çocukların yaratıcılık şeyini de çok öldüren ve çok baskı yaratan bir şey. Ben mesela açık açık şey diyebilirim. Ben kampüs hayatı yaşamadım. Çünkü sadece okuldaydım. Ve o binadan çıkmadım gerçekten. Çok nadirdir. Dolayısıyla burada bu kadar birikmiş hüzünler, onlar bunlar, acılar, bir şeyler varken insan cesaret etmekte çok korkuyor. Düşünsene, korkunla öyle bir yüzleşiyorsun ki. Ben bu işi ilk başta Allah var yani Feri Güler sağ olsun geldiğinde önce istemedim. Zaten diziye başlıyordum. Bir de tiyatro oyunum vardı şehirde kimse yokken. Hepsini bir anda yapıyorsun. Bir anda denk geldiler. Arkadaşlar dedim yani nasıl olacak? Gerçekten beni o işe Hayko biraz emrivaki yaparak soktu. Onu da zaten her yerde anlatıyor. Gerçekten öyle oldu. Oradaki sinerji, Tulu Turpan'ın kızım saçmalama sen falan. Hayko işte yapacağız sen falan. Feri bir yandan derken ben hakikaten kendimi apar topar içinde buldum. Berbat durumdayım. Dolayısıyla ne oldu zaten günün sonunda?
3 iş aynı anda imkansıza döndü ve tek tek elenmek zorunda kaldılar. Ama o benim için gerçekten bütün korkularımla 2000 küsür kişiyle her hafta yüzleştiğim bir terapiye döndü. Acaba konservatuvardan olduğun ve bu işin eğitimli biri olarak Daha çok korkuyorsun evet o iyi yüzden. yapamazsam Evet. ya bu mu konservatuvarlı diyecekler diye mi korkuyorsunuz? Ya hem o hem de sadece insanların ne diyeceği değil. O an öyle bir içinde şey yaşıyorsun ki Yılların bütün sahne o şeyler korkusunu geri veriyorlar. geliyor. Öyle. Benim için çok güzel bir süreç oldu o yüzden. Hem terapi hem kendimi aştığım hem de yeni bir şey deneyimleyip güzel bir şeyin içinde olduğum ve yapmak istediğim şeyi yaptığım için yaşadığım Devamı mutluluk. gelir mi sence? Tamamen proje yani. Güzel bir projede seve seve kendimi içinde iyi seçtiğim şeyde seve seve olurum. Bu zaten böyle gidecek Ben de muhtemelen. küçük, yani şimdi bir de çok popüler olduğunda, reklamlarda oynadığında, sosyal medyada aktif olduğunda tık 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 gidiyor yine. Ve bir dizi oyuncusu olarak label edildiğinde mesela daha bağımsız ya da hani sinemada size karşı bir ön yargı Var. oluyor. Çünkü ne kadar çok popüler kültürün ismi içinde Halbuki bizimle olamaz gibi. yani halbuki mesela ben bu konuyu belki birçok yerde söylemişimdir ki denk geldikçe sorulduğu zaman hep öyle söyledim falan. Hatta kendi bağımsız sinemadaki arkadaşlarımın suratına da söyledim. Neden bu kadar ön yargılısınız? O popüler, şimdi o çok para ister, bilmem ne. Hayır. Sen öyle bir iş getirirsin ki işine güvenirsin. Ben yapıyorum. Ben Prens dizisine de kendim Giray'a mesaj atıp ben gelmek istiyorum. Ne demek Elçi İşte Sangu bunlar var, bence Elçin çok güzel Sangu yok. paylaşımlar. Para mı alıyoruz? Almıyoruz. Hayır, bunu söylemen de çok güzel. Yani Ben mesaj attım ve gelmek ben mesaj istedim. attım ve gerçekten ekip de çok sevdi. Çok tatlılar zaten. Çünkü onların açıkça söylüyor zaten yani biz başından beri böyle bir şey tabii ki isterdik ama hiç hayal edemedik böyle bir şey. Hani düşünmedik yani böyle bir şey isteyeceğini. Ben kendim düşünebiliyor musun mesaj atıp ben oynamak istiyorum diyorum ve ne Güzel. yazıldığına karışmıyorum bile. Onlar ne uygun gördüyse ben bir enstantanenin içinde bir espri olarak var olmak istiyorum. Ne yazık ki ilk önce Captain'la ben anlaştığım için Riga'ya gidiyoruz. Tamam o zaman. Önce Tallinn. Riga, Tallinn. Riga, Tallinn. Riga. Yani gerçekten seninle saatlerce konuşabilirim. Ama yine çok hanım bir röportaja döndük. Farklı olacağız, her şey konuşacağız dedik. Yine usul konuşuyoruz. Tanem bizi bir odaya kapatıp Bizi- saatlerce almamaları lazım. Gerçekten. Peki ben yani şunu da sormak istiyorum. Benimle ilgili şöyle düşünüldüğünü ya da benimle ilgili böyle bir algı var. Bu doğru değil. Gerçekleri açıklıyorum gibi bir şey söylemek ister misin? Eskiye dair bile olsa. İçinde kalmış. Çünkü bu medya sektörü insanda Var tabii ki. kılıç yarası gibi bir şey yapıyor. Aynen öyle. Yara kapanıyor, izi kalıyor. Üstünden Buyurun. vakit geçiyor, unutulmuyor. Unutulmuyor. Buyurun. Ya mesela ne olabilir? İşte çalışması zordur diye bir şey yaydılar zamanında. Ama biraz- Ama benimle çalışan... Çıktı mı ya gerçek? Çıktı, Ben çıktı. tabii sizin sektör farklı. Ya çıktı ama şöyle istisnalar Delidir kaideyi falan bozmaz. derler genelde. Deli Senin için değil. Bir Birine- genelleme. Ay o çok birine deli. bir şey Ay o yap- manyak falan. Ay, Evet manyaktır. var onun öyle şeyler ama en nihayetinde gerçekten seninle çalışan insanlar, istisnalar yine kaideyi bozmaz. Tabii ki arada olmayacak şeyler oluyor çünkü öyle olması gerektiği için oluyor. Şimdi kimse de durduk yere delirmiyor ya sektörde aslında. Ben de böyle bir olay da yoktu. Bir tane bir. Açıkla. Elçin açıkla. O gün ne olmuştu? Ya mesela kiralık aşk çekiyoruz. Her şey çok yolunda gidiyor. Ratingler çok iyi. Ekip kardeş gibi olmuş. Eğleniyoruz. İşimizi yapıyoruz bir yandan. Herkes çok mutlu. Durduk yere yönetmenin değişimine karar verdiler. Bütün her şey orada koptu. Bana göre işleyen çarkı bozmayacaksın. Çünkü artık bir yol almış onlar. Ve bir sen orada gönül buna bağı tepki mi kurulmuş. gösterdin? Ben tepki gösterdim. Bütün her şey orada başladı. Ama ben ekibimin de çalışanların da hakkını korumakla mükellef görüyorum kendimi. Çünkü çok iyi gidiyor. Yani Jennifer Lawrence'ın böyle bir röportajı var. Onun için de deli, çalışması zor demişler. Gerçi 27 yaşında 3 kere Oscar aldı. ya sen gidip Oscar adamın aldı. ensesine patlatırsan arıza yapar tabii yani hani. Ama şey diyor, ya hakkını savunmak ve düşündüklerini söylemekten bizi korkutan bir algı Evet, yaratıyorlar. aynen. Bu label'ı yemeyelim diye de aslında Aynen. sesimizi çıkaramıyoruz. Aynen. Sesini çıkarana da bununla çalışmak zor deniyor. Zor diyorlar. Yani Gibi bir şey. tamamen o. Aslında doğru bir şey söylüyorsun. Sırf adam sen bunu nasıl söyler dediği için. Çünkü herkes kendini çok işi bilir kabul ediyor. Yani O zaman dönüp baktığında hani seninle ilgili bu yanlış algı seni öyle üzen bir durum. şey yok. Bütün çalışan insanlar da gerçekten çok eğlenerek çalıştığımız ve hep güzel anılarla ve sonrasında da görüşmeye devam ettiğimiz insanlar olarak hayatlarımızda kalıyorlar. Bizim ekiplerimiz değişse bile ben bir ekipten çıkıyorum, başka bir ekibe gidiyorum belki ama bir önceki ekibimden bir sürü insanla çalışıyorum Tabii, ve tabii. gönül şeyiyle çalışıyoruz. Ben hala ekip arkadaşlarımla mesajlaşırım, görüşürüm.
dünyada zaten herkesin tartışmasız en önemli yazarlardan biri ve onun meşhur bir anketi vardır. Ve onun soruları var. Bu sorulara klasik olarak işte aynı sorular cevap verdiğinde biraz kişilik analizi vesaire ediyor. Bunu dünyanın çok ünlü dergileri yaptı, işte YouTube'da yaptılar falan. Biz de dedik ki her hafta konuğumuza, zaten ilk konuğumuz sensin, bir tane sabit soru ama diğerlerini değiştirerek bu sorular içerisinde 10 tane soru soralım. Tamam. Ama senden olabildiği kadar uçuk, klişeden uzak, hanımefendiden uzak cevaplar bekliyorum. Tabii bazılarına göre ama başlıyorum. Tamam, başla. En mutlu olduğun yer ve zaman neydi? En mutlu olduğum yer gerçekten klişe, bu klişe. Gerçekten evim. Ama evden bağımsız olarak seçilmiş, çok sevdiğim insanların yanında olmak. Çocukluğun mu yani? Çocukluğumun bir dönemi ve şu an. Ha, bu evin. Evet. Zaten siz kendi küçük şeyinizi yarattınız aslında, community'nizi. Evet. Evim bana çok huzur veriyor. Benim için ev. Sen ne burcuydun? Aslan aslında. Hiç öyle olmamam lazım. Ne Bayağı alaka? bir aslansın. Lion King var karşında aslında. Erkek ama yani. Peki en çok sahip olmak istediğin yetenek ne? Pek kalmamış ama hepsi var. Var. Balerin olmak isterdim. Ben de istiyorum. Çok ama isterdim. almadılar işte, gördün, anlattın. Ben teşebbüs bile edemedim. Sen yine bir denemişsin. En belirgin karakter özelliğin ne? İnat. Bugün aşırı uyumlusun ama bunu söyleyen biri için. Kim Ha, dedi şöyle sen de inat. Tamam. Ha, öyle. İnsanların işini zorlaştırmam. Ama inandığım şeylere o kadar yapışıyorum ki o inat bazen iyi, bazen kötü. Sen ne istersin? Arkadaşlarında en çok neye değer veriyorsun? Ay, ben bunun cevabı bende çok belli. Vefa. Ay, aynı kelime. Vefa. Vefa. Çok önemsiyorum. Ve çok güvenirim. Güvenimin kırılması konuyu çok başka yerlere götürür. O yüzden vefa, güven, okey. Böyle hani iyilik yap, denize atla. Bir dakika ama ben de yaptım. Ben de enayi İyilik değilim yaptım yani arasındaki çizgi. Evet, aynen. Peki, yaşayanlar arasında en çok kime hayransın? Günümüzde hala hayatta olan. Türkiye'den cevaplayalım mı? Yoksa? Olur, düşünüyorum yani benim kafamda böyle hani oyuncular gibi bir şey yok. Daha ideolojik şeyler var. Bunlardan biri Atatürk. Vizyonundan ötürü öyle bir dönemde o nasıl İnanılmaz. bir şeyi algılamaya Bu çalıştığım. dünyadan değil gibi değil mi? Yani vizyonlu insanlar bana çok enteresan geliyor. Mesela Daft Punk. Ne alaka? Ama çok seviyorum. Neden? Hem çok kaliteli bir şey yapıp hem de bu kadar ortada görünmemek. Adam kaskla yıllardır. Yani ben Daft Punk'ın yüzünü gözümün önüne getiremiyorum grubu. Çıktı mı ortaya? Ben Ya çıktı bir iki kere, çok dökülmediler ama gerçekten resim yok bende mesela. Bu benim hoşuma Ama ürettiği, gidiyor. yarattığı ve inandığı şeyler var. Var. Peki kusursuz mutluluk tarifin ne? Sağlık ve huzur, çünkü şeyi fark ettim. Bir sağlığımın bozulduğu bir dönem vardı. Her şey o kadar anlamsız geliyor ki. Çünkü Hiçbir şeyin zaten tadına varamıyorsun. hiçbir anlamı yok. Dünyanın parasını yılsınlar, en güzel tatile göndersinler. Ya kıpırdayamayacağın haldeysen büyük bir problem ve Evet. huzur. Huzur da gerçekten insanı daha iyi şeyler yapmaya iten bir şey aslında. O huzur dengesi bozulduğu zaman yanlış karar veriyorsun. Bütün vücut sistemin bozuluyor, bağışıklığın çöküyor. O yüzden hep ben o huzurlu dengeyi tutmak isterim mesela. Şahane bir soru geliyor. Hazır mısın? Hadi. Hangi durumda yalan söylersin? Benim yalanım genellikle ya kendimi kurtarmak için ya da birini kırmamak için oluyor. Tamam. Yani bayağı bir yalan söylüyorsun. Tabii ki söylüyorum. Yani yalan söylemeyen varsa yalan söylüyor diyen varsa. En değerli varlığın ne? Bu da çok zor bir soru. Çok zor. Şimdi gücenen olur, alınan olur. Ama çok nettir bu arada. Nedir? En başta tabii ki aile. Ama bu aile kavramının içinde sadece dünyaya getiren aileden bahsetmiyorum. Kendi seçilmiş ailem de var. Ve çocuklarım. Çocukların gerçeği. Evet. Şimdi Tanem'le 3 dakika diye bir bölüm var. Senden ricam soruları sorduğum anda hemen, yani çok düşünmeden, Üf, çok kötü bu konuda, uzatmadan tamam. tek kelime tık 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 gideceğiz. Ay tamam, çok çenem düşük. Benim tek kelime çok zor ama tamam, deneyeceğim. Deneyeceğiz, tamam. Hazır mısın? Hazır. Sevmesen de sağlıklı beslenmek için yemek zorunda kaldığın bir şey. Brokoli. Zor oldu ama. Çok iyi. Sağlıklı beslenmeyi tercih etmediğinde yemek istediğin ilk sağlıksız yemek. Makarna. Spor yaparken en sevmediğin hareket. Plank. Aa. O ne be? Çok Ben yararlı. de bayağı durabiliyorum. Ben de duruyorum. Ben Yararlı kafayı da. çalıştıramıyorum. Aa. Ta da hızlı devam ediyorum. Cilt bakımında sevmediğin ama yapmak zorunda olduğun bir şey. Maske. Makyaj yaparken olmazsa olmazın. Rimel.
Rimel. Kullanmayı tercih etmediğin bir makyaj ürünü. Yağlı olan herhangi bir ürün. Yağ bazlı. Yalnız çok uzatıyorsun. Ama en sevmediğin moda akımı. Paça. İspanyol paça. Böyle geliyor ama şuradan yarık böyle ayrık paçalar. Ay, çok çirkin. Tamam. Senin stilinde olmazsa olmazın. Stilim yok. Aa, var. Belki vardır, bilmiyorum. Eskise de dolabından asla atmayacağın o şey. Trench coat. Son zamanlarda en sık gittiğin mekan. Reklama giriyor mu hocam? Giriyor mu söyleyeceğim. Şey diyormuşum. Bizim arkadaşların mekanı. Reklama İşte Labuğum olur, Çikibuğum olur. Bozburun Yat Kulübü olur. Bozburun Yat Kulübü Aman olur. canım. Peki şehirde en sevdiğin semt? Bunda bir insan duramaz ya. Durdu. Çünkü evinden çıkmıyorsun. Evet. Sertlerimizi unuttun. Şey değil mi? Beykoz. Üsküdar, Kadıköy, Moda, Evet. Bağdat Caddesi. Beykoz. Tek kelime. Hayalini kurduğun ama seni hayal kırıklığına uğratan gittiğin bir ülke. İtalya. Yok artık. İmkansız. Gitmelere doyamadığın bir yer. Sana soracak benim başka bir sorum. Ne demek İtalya? Niye İtalya? Şimdi Olamaz. öyle bir durum yoktu bu arada. Ben İtalya aşığıyım. Ölüyorum. Evet. İtalyalarda yaşayacağım. Oralarda yerleşeceğim. Hatta bir mağaraya gidip saç asmışlığım bile var. Bir tane ünlü bir mağara vardır ya, saçları Evet. nasıldı. Ya bir seyahatimizde tam da galiba 15 Temmuz'dan sonra falan, çok kısa bir süre sonraydı. Ülkeye döneceğiz. Bizi araçların içine aldılar. Uçağa götürecekler. Bekliyoruz. Bu arada Türk kapısında ağır silahlı askerleri var İtalya'nın. Zaten öyle bir prosedürle geçirildik ve bizi 40 dakika çok sıcak bir hava, klimasız bir ortamda kapadılar bizi. Delilik yaşanıyor yani. Artık havasız kalmaya başladık. Beni bilenler bilir. Ben böyle çok ortamlarda bir anda yere çöküp ben fena falan yapan biri değilim. Dayanmaya çalışırım bayılsam bile. Ben yere çöktüm. Bıraktım kendimi. Herkes bana bakıyor. Bu arada hepimiz Türk'üz yani. Ben bile terledim anlatınca. Hava alamıyorum artık. Bir fenalaşmaya başladım. Baktı ki Yunus ben gidiyorum. Acil çıkış kapılarına bastım. Allah'ım, o kapıya basıp önce rica ettik çünkü ne olur açın. Ya artık şeye girdik, camlarda böyle sinek gibi yapışmış, Evet. bizi düşün. Ne olur açın, ölüyoruz. Kaç Türk var o sırada orada? Ya full içerisi. Böyle tıklım tıkış yani. Uçağa gitmeyi bekliyoruz. Çok erken sokmuşlar bizi uçağa. Bu arada da tabii pilotları bekliyormuşuz. Biz bilmiyoruz. Bilgi de verilmiyor. Kapıları biz açınca o ağır silahlı abiler etrafını sarıp otobüsün başladılar. Bağırış, çağırış, kıyamet. Ben tatil boyunca İtalyanca konuşmayan kadın, sinirimden İtalyanca öyle bir bağırıyorum ki adama. Adam da neye uğradığını şaşırdı. Durdurmaya çalışıyorlar. Askerler girdi devreye. Askerler biz. Kapışacağız yani. Atacaklar bizi içeriye ve dönemeyeceğiz ülkeye. Koca otobüs. Sakinleştirdi herkes, bilmem ne birbirine. Ortalık çözüldü. Bizi başka bir otobüse aldılar klimalı, orada bekleyelim diye. Çünkü ölüyoruz gerçekten. Nefesimiz kesildi. Ondan sonra böyle kötü tecrübeden ve akabinde ben uçağa bindim. Senin hemen bir daha İtalya'ya gitmen lazım. Uçağa bindik ya, yine silahlarla bindirildik bu arada uçağa, yanlış olmasın. Tabii artık bana o panik atak geldi hayatımda ilk defa. Ben o 3 saat falan sürüyordu. Ölüyorum uçakta, yani öleceğim. O günden beri bir süre o böyle bir ara bir kapalı kalınca bir panik atak yaşama durumu oldu. Kötü bir anı yaşadığım için o bende öyle bir şey, bir de sonrasında panik atağa dönünce öyle bir şeydi. Ama İtalya'yı sevmiyorum değil aslında. O beni şey yaptı, hayal kırıklığına uğradın sorusunun Oradaki karşılığı. yanlış kişilerle karşılaşman. Evet, ya öyle de bir anım oldu. Bir daha bir gitmem lazım. Kesin gitmen lazım. Hep beraber gitmemiz Bu arada lazım. hayranım yani, gezmeye doyamam. Ama bir böyle içim şey oldu. Ben seninle İtalya'ya gitmek istiyorum. Tamam, beraber gidelim. Böyle ansızın bir yere girip piyano çalmanı ve bana İtalyanca bir opera söylemeni istiyorum. Yapalım mı? Yapalım mı? Vallahi yaparım. Tamam. Çok güzel bir Tamam. sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli. Arkadaşımla ve bana böyle sahneye çıkarken destek olan ilk arkadaşımla Evet, döndük dolaştık. yine buraya geldik. O yüzden inşallah hep çok güzel gitsin. Umarım çok güzel olmuştur. Evet. Ve bir daha bir araya gelelim. Yine sohbet edelim. Evet. Bütün başarılarını takip edeceğim. Cesaretine bayılıyorum. Ben de seni teşekkür ederim. O yüzden yani biz burada bekliyoruz seni. Belki de Bozburun'da beklersin. Bozburun'da zaten. Lütfen. Tamam, anlaştık. Okey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Seninle ederim, konuşmak, vakit geçirmek her zaman çok keyifli. İnşallah odalara kapanmalı. Evet.
Elçin Sangu'yla harika, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki bölümde yine sürpriz bir isimle şahane bir sohbet gerçekleştireceğiz. Heyecanla sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı merak ediyoruz. Görüşmek üzere.